Ufkun ötesindeki tuz. Elias'ın seyir defteri. Bölüm 1. Lizbon'un vedası ve sessizliğin çığlığı. Lizbon, 8 Temmuz 1497. Tejo Nehri'nin suları o sabah kurşuni bir renge bürünmüştü. Sanki nehir bile bizden, o gün São Gabriel'in güvertesine ayak basan 170 adamdan ayrılmak istemiyordu. Lizbon rıhtımları, katran, çürümüş balık, baharak hayalleri ve kurkunun o metalik kokusuyla harmanlanmıştı. Ben, Elias de Souza, 24 yaşında, elleri halat çekmekten nasırlanmış, ruhuysa ufkun ötesindeki o meçhul çizgiye prangalanmış bir adamdım. Kral Manuel'in emri kesindi. Doğunun zenginliklerine, baharatın kaynağına, Hristiyan krallıklarına ulaşılacaktı. Ama rıhtımda toplanan kalabalık için biz kahraman değil, yürüyen ölülerdik. Annelerin ağlayışları, rahiplerin duaları birbirine karışıyordu. Bir yaşlı kadın siyah şalına sarılmış halde bana doğru bağırdı. "Tanrı'nın terk ettiği sulara gidiyorsunuz. Orada sadece canavarlar ve kaynayan denizler var." Ona bakmadım, bakamazdım. Çünkü içimdeki korku onun çığlığından daha büyüktü. Ama Vasco da Gama, komutanımız, amiral gemisi São Gabriel'in kıç güvertesinde taştan yontulmuş bir heykel gibi duruyordu. Gözlerinde korku yoktu. Sadece soğuk, hesaplı bir hırs vardı. Yelkenlerimizde İsa Mesih tarikatının o kan kırmızısı haçı dalgalanmaya başladığında halatları çözdük. Ahşabın inlemesi martıların çığlıklarına karıştı. Lizbon arkamızda küçülen bir silüete, sonra bir çizgiye, en sonunda da bir hiçliğe dönüştü. Artık dünyamız sallanan bir tahta parçası ve sonsuz mavilikten ibaretti. Bilinmeyene doğru, Atlantik'in soğuk nefesi. İlk haftalar bir gemicinin alışkın olduğu türden geçti. Kanarya Adalarına kadar rüzgar dostumuzdu. Ancak Yeşilburun Adalarını geçtikten sonra komutan Gama daha önce kimsenin denemediği bir emir verdi. "Ki'den uzaklaşın, açık denize, batıya kırın dümeni." Mürettebat arasında fısıltılar başladı. Ki şeridini takip etmek bir denizci için yaşam hattına tutunmak demektir. Açık okyanussa mezardır. Ama Gama, Afrika kıyısındaki ters akıntılardan kaçmak için bizi okyanusun kalbine, Volta de Mar denen o devasa manevraya sürüklüyordu. Günler haftalara, haftalar aylara evrildi. Gökyüzüyle denizin birleştiği o çizgi, zihnimizi kemiren bir testereye dönüştü. Güverte güneşin altında kavrulan bir tavaya dönüşmüş, ziftler eriyip ayaklarımıza yapışıyordu. Su fıçılarından gelen koku dayanılmazdı. Yosunlu, sülfürlü, sıcak bir bulamaç içiyorduk. 3. ayın sonunda gemideki ilk delilik belirtisi görüldü. Alvaro adında daha önce kuzey denizlerinde balina avlamış iri yarı bir adam gece yarısı nöbetinde aniden kahkaha atmaya başladı. "Görüyorum!" diye bağırıyordu, parmağıyla zifiri karanlık ufku göstererek. "Deniz kızları bizi çağırıyor Elias, sofraları kurulu, şarapları soğuk." Onu zor zapt ettik. Alvaro'yu direğe bağladığımızda ağzından köpükler geliyordu. Okyanusun sessizliği fırtınadan daha tehlikeliydi. İnsanın kendi iç sesini duymasına neden oluyordu. Ve bir denizci için en korkunç ses buydu. Yemek, hastalık ve dişlerin dökülüşü. Ekim ayına girdiğimizde gemideki yaşam bir hayatta kalma savaşına dönüşmüştü. Peksimitler artık un ve sudan değil, kurtçuklardan ibaretti. Tecrübeli denizciler, "Kurtçukları atmayın, tadı kötüdür ama ettir, güç verir." derdi. Gözlerimizi kapatır, taş gibi sertleşmiş bisküvileri şaraba batırıp yutardık. Sonra o lanet hastalık geldi, iskorbüt. Önce diş etlerin şişer, morarır ve bir sünger gibi yumuşar. Sonra eski yaraların, yıllar önce iyileşmiş kesiklerin bile aniden açılır ve kanamaya başlar. En yakın arkadaşım Pedro'nun sadece sert bir peksimidi ısırmaya çalışırken ön dişlerinin avcuna döküldüğünü gördüm. Ağzının içi çürümüş et gibi kokuyordu. "Elias," dedi bir gece yıldızlara bakarken, "eğer ölürsem beni denize atma, beni tuzla, eve götür. Annemin bahçesinde gömülmek istiyorum."
Ona yalan söyledim. Ölmeyeceksin dedim. Ama biliyordum. Okyanus borcunu hep peşin alırdı. Pedro 2 gün sonra güneş doğarken son nefesini verdi. Onu bir bez parçasına sardık, ayaklarına ağırlık bağladık ve dualar eşliğinde o sonsuz maviliğe bıraktık. Suyun sesi plop etti ve bitti. Pedro artık okyanusun bir parçasıydı. Capo das Tormentas, Fırtınalar Burnu ve Adamastor'un öfkesi. Kasım ayı geldiğinde hava değişti. Gökyüzü morarmış bir çürük rengini aldı. Rüzgar artık ıslık çalmıyor, kükrüyordu. Afrika'nın en güney ucuna, Fırtınalar Burnu'na, Capo das Tormentas'a yaklaşıyorduk. Burası, okyanusların savaştığı yerdi. Atlantik'in soğuk sularıyla Hint Okyanusu'nun sıcak akıntıları burada çarpışıyor, devasa dalgalar yaratıyordu. Yelsemler burada Adamastor adında dev bir yaratığın yaşadığını ve geçen gemileri yuttuğunu söylerdi. O gece fırtına patladığında efsanenin gerçek olduğuna inandım. Dalgalar, Tanrım, o dalgalar birer dağ gibi üzerimize çöküyordu. São Gabriel gücürdüyor, ahşap kaburgaları her darbede çatırdıyordu. Güvertede ayakta durmak imkansızdı. Kendimi ana direğe bağlamıştım. Soğuk su kırbaç gibi yüzüme iniyor, nefesimi kesiyordu. Dümenci Martinho, dümen dolabına 4 kişiyle birlikte asılmıştı. "Sancağı, sancağı kırın, yoksa alabora olacağız," diye bağırıyordu, sesi fırtınanın içinde boğularak. Tam o sırada şimşeklerin aydınlattığı karanlıkta önümüzde devasa siyah bir duvar gördük. Bu bir dalga değildi, bu okyanusun ta kendisiydi. Gemi burnunu o duvara doğru çevirdiğinde midem ağzıma geldi. Yükseldik, yükseldik. Sanki gökyüzüne dokunacakmışız gibi sonra o korkunç düşüş başladı. Aşağıya, dalganın çukuruna düşerken geminin içinden gelen o ses bir canlının kemiklerinin kırılmasına benziyordu. Ambar kapağı patladı, içeri tonlarca su doldu. Aşağıdaki adamların çığlıklarını duyamıyorduk bile. Herkes bitti diye düşündü. Buraya kadar. Ama Vasco da Gama, o adam şeytanla anlaşma yapmış olmalı. Güvertenin ortasında sırılsıklam ama dimdik duruyordu. Kılıcını çekmiş, rüzgara meydan okuyordu. "Tutunun," diye kükredi. "Bu gemi batmayacak. Tanrı bizimle. Asılın halatlara köpekler, asılın." Onun o delisi cesareti donmuş damarlarımıza kan pompaladı. Korkudan titreyen bizler bir anda makineye dönüştük. Suyu boşalttık, yelkenleri topladık, dümeni tuttuk. O gece cehennemin içinden geçtik. Sabah olduğunda fırtına dinmemişti ama biz hayattaydık. Ve ufukta o gri bulutların arasında daha önce hiç görmediğimiz bir kara parçası belirdi. Burnu dönmüştük. Suyun rengi değişmişti. Havası değişmişti. Burası artık tanıdığımız, bildiğimiz Atlantik değildi. Burası doğunun kapısıydı. Bilinmeyenin kıyısında, Mossel Körfezi ve yerliler. Gemilerimiz hırpalanmış, yelkenlerimiz yırtılmıştı. Tamir ve su ikmali için karaya yanaşmak zorundaydık. Bugün Mossel Körfezi dediğimiz yere demir attık. Karaya ayak basmak. Aylar sonra toprağın o sert, durağan hissi başımızı döndürdü. Yürüyemiyorduk. Sanki toprak dalgalanıyormuş gibi sendeleyip duruyorduk. Orada onları gördük. Yerliler. Bizden çok farklılardı. Tenleri bakır rengi, dilleri kuş cıvıltılarını andıran şakırtılarla doluydu. Önce korkuyla yaklaştılar. Ellerinde ucu yanmış mızraklar vardı. Gama bize silahlarımızı indirmemizi emretti. Yanımızda getirdiğimiz kırmızı şapkaları, boncukları ve çıngırakları onlara gösterdik. Basit bir takas başladı. Bir avuç cam boncuk karşılığında bize semiz bir öküz verdiler. O gece aylar sonra ilk kez taze et yedik. Ateşin başında otururken, öküzün yağları sakallarımdan akarken ağladığımı fark ettim. Pedro'yu düşündüm. Bu ziyafeti görememişti. Ama barış uzun sürmedi. Bizim hediye sandığımız şeyler onlar için belki de bir hakaretti ya da su kaynaklarından aldığımız su kutsaldı. Bilmiyorum.
Üçüncü gün bir grup yerli sahilde toplandı ve bize taş atmaya başladılar. Gama gövde gösterisi yapmak istedi. Arbaletçilere değil, topçulara emir verdi. Gemiden ateşlenen o ilk topun sesi Afrika kıyılarında yankılandı. Gülle yerlilerin başının üzerinden geçip ormana düştüğünde çıkardığı gürültü ve duman onları dehşete düşürdü. Kaçtılar. Bu bizim oradaki varlığımızın özeti gibiydi. Gürültülü, yıkıcı ve korkutucu. Kuzeye, bilinmeyene doğru. Burnu dönmüş, Afrika'nın doğu kıyısından kuzeye doğru çıkmaya başlamıştık. Artık haritalarımız boştu. Pusulamız ve yıldızlarımız dışında hiçbir şeyimiz yoktu. Ama denizciler arasında bir umut yeşermişti. Çünkü akıntı değişmişti, rüzgar değişmişti, hatta havadaki koku bile. Tarçın kokusu muydu o, yoksa zihnimizin bize oynadığı bir oyun mu? Noel günü yemyeşil kıyıları olan bir bölgeden geçtik. Gama buraya Terra do Natal adını verdi. Ama bizim gözümüz karada değil, ufuktaydı. Hindistan, o efsanevi topraklar ne kadar uzaktaydı. Daha önümüzde Müslüman tüccarların kontrolündeki tehlikeli limanlar, casuslar, ihanetler ve muson rüzgarları vardı. Ben Elias de Souza, São Gabriel'in güvertesinde yırtık gömleğim ve nasırlı ellerimle ufka bakarken biliyordum. Hikaye daha yeni başlıyordu. Fırtınalar burnu bizi yutmamıştı ama doğunun zenginliği ve kanı bizi bekliyordu. Bölüm 2. Altın, kan ve eve dönüşün bedeli. Mozambik ve Mombasa. Medeniyetin şoku. Afrika'nın doğu kıyılarına, bugünkü Mozambik'e vardığımızda gözlerimize inanamadık. Biz çamurdan kulübeler ve vahşi kabileler bekliyorduk. Oysa karşımızda taş binalar, limanlarda demirlenmiş devasa Arap dağları ve ipekler giymiş tüccarlar vardı. Yıllardır süren o kibrimiz bir anda kırıldı. Biz kendimizi okyanusların efendisi sanıyorduk. Ama burada Hint okyanusunda yüzyıllardır işleyen devasa, zengin bir ticaret ağı vardı. Ve biz bu ağın içinde sadece dilenci gibi duruyorduk. Mozambik sultanı bizi önce Türk sandı, hürmet gösterdi. Ama Hristiyan olduğumuzu anladıklarında hava değişti. Limanda su alırken pusuya düştük. Oklar havada vızıldarken yine toplarımıza sığındık. Barut dumanı ve gürültüyle oradan kaçtık. Mombasa'da da aynısı oldu. Gece yarısı gemimizi ele geçirip karaya oturtmaya çalıştılar. Uyumak haramdı. Her gece kılıcım kucağımda, sırtımı direğe dayayarak sızıyordum. São Gabriel artık bir gemi değil, yüzen bir kaleydi ve biz içeride hapsolmuştuk. Malindi'nin lütfu ve Hint okyanusunun sırrı. Nihayet Malindi'de şans yüzümüze güldü. Buranın sultanı Mombasa'yla düşmendi ve düşmanımın düşmanı dostumdur diyerek bizi kabul etti. Ve bize en büyük hazineyi verdi. Bir kılavuz kaptan. Bu adam Gujaratlı bir denizciydi. Gökyüzüne bakıp yıldızların yerini bizden iyi biliyordu. Bize muson dedi. Şimdi rüzgar arkanızda. Okyanusu bir ayda geçersiniz. Ama beklerseniz 6 ay hapsolursunuz. Haklıydı. O devasa Hint okyanusunu, o korkunç maviliği sadece 23 günde kuş gibi uçarak geçtik. Ve sonra ufukta o göründü. Dağlar, Hindistan. 20 Mayıs 1498. Calicut, baharatın ve kibrin başkenti. Calicut limanına girdiğimizde burnuma çarpan koku hayatım boyunca duyduğum hiçbir şeye benzemiyordu. Sadece tuz değil, karabiber, zencefil, tarçın ve kakule kokusu havada asılıydı. Sanki cennetin bahçesine gelmiştik. Ama cennetin kapısında şeytanlar bekliyordu. Vasco da Gama karaya çıkıp yerel hükümdar Zamori, Samudiri ile görüşmeye gittiğinde ben de koruma birliğindeydim. Yanımızda Portekiz Kralı Manuel adına hediyeler götürdük. Birkaç top kumaş, biraz şeker, yağ, leğenler ve şapkalar. Zamori'nin sarayına girdiğimizde utançtan yerin dibine girdim. Zamori altın ve mücevherler içindeydi. Parmağındaki tek bir yüzük bizim bütün gemimizi satın alabilirdi. Müslüman tüccarlar getirdiğimiz hediyeleri görünce kahkaha attılar. "Bu getirdikleriniz," dedi vezir, "en fakir tüccarın bile kölesine vermeyeceği şeyler. Sizin kralınız bu kadar mı fakir?" Gama'nın yüzü kireç gibi oldu.
Ama öfkesini yuttu. Ticaret yapmaya çalıştık ama Arap tüccarlar bizi engelledi. Bunlar korsan dediler. Bunların parası yok, sadece silahları var. Haklılardı belki de. Altınımız yoktu, sadece demirimiz ve barutumuz vardı. Aylar süren gergin bekleyiş rehine krizlerine dönüştü. Zamori bizden gümrük vergisi istedi, Gama reddetti. Birkaç yerliyi rehine aldık, onlar da bizimkileri tutukladı. Sonunda gemideki baharatların bedelini kanla ödeyeceğimizi anladık. Apar topar üzerimize yağan oklardan kaçarak biraz karabiber ve tarçın yükleyip limandan demir aldık. Giderken arkamızda dostluk değil, korku ve nefret bırakmıştık. Ölümün nefesi, dönüş yolculuğu. Asıl cehennem dönüşte başladı. Gama yerel denizcilerin uyarısını dinlememişti. Muson dönmeden yola çıkmayın demişlerdi. Ama o sabırsızdı. Gelirken 23 günde geçtiğimiz Hint okyanusunu dönüşte tam 3 ayda geçebildik. Rüzgar tam karşımızdan esiyordu. Gemi milim milim ilerliyordu. Ve İskorbüt, ilk seferindekinden daha vahşi bir şekilde geri döndü. Bu kez sadece dişler dökülmüyor, leğenlerimiz şişiyor, eski yaralarımız kangrene dönüşüyordu. Her sabah güvertede ölü sayımı yapıyorduk. Bugün 3 kişi, denize. Bugün 5 kişi, denize. Su stoklarımız bitti. Fıçıların dibinde kalan o yeşil, sümüklü suyu içmek için birbirimizle kavga ediyorduk. Fareleri avlayıp çiğ çiğ yiyenleri gördüm. Ben Elias, o güçlü adam, artık bir iskelettim. Gözlerim çukura kaçmış, derim grileşmişti. Yanımda yatan arkadaşım Joa'nın öldüğünü ancak vücudu soğuduğunda fark ettim. Onu kaldırıp denize atacak gücüm bile yoktu. O kadar çok adam öldü ki 3 gemiyi idare edecek mürettebat kalmadı. Mombasa açıklarına vardığımızda Gama en acı kararı verdi. São Rafael gemisini yakacaktık. Çünkü yelkenleri açacak adam yoktu. Kardeşi Paulo da Gama'nın gemisi gözlerimizin önünde alev alev yandı. O ateş umutlarımızın cenaze ateşine benziyordu. Lizbon, yarım kalan ruhlar. Dönüş yolunun geri kalanını hatırlamak bile istemiyorum. Hayal meyal geçen günler. Paulo da Gama'nın Azor adalarında ölümü. Vasco da Gama'nın yas tutuşu. Eylül 1499'da Lizbon'a girdiğimizde giden 170 adamdan geriye sadece 55 kişi kalmıştık. Rıhtım yine kalabalıktı ama bu sefer sessizlik yoktu. Çanlar çalıyordu, toplar atılıyordu. Bize kahraman diyorlardı. Hindistan fatihleri diyorlardı. Gemiden indiğimde bacaklarım titriyordu. Annem beni tanımadı. O gencecik Elias gitmiş, yerine saçları bayarlamış, yüzü derin çizgilerle dolu bir ihtiyar, bakışlarında okyanusun soğukluğunu taşıyan bir ihtiyar gelmişti. Bana bir kese altın verdiler. Getirdiğimiz o az miktardaki baharat, seferin tüm masrafını 60 katıyla karşılamıştı. Zengin olmuştum. Kral Manuel bana bir unvan verdi. Ama o gece yumuşak yatağımda yatarken uyuyamadım. Pencereyi açtım. Tejo nehrinden gelen o tuzlu rüzgarı içime çektim. Pedro'nun çürük dişlerini hatırladım. Mombasa'daki top seslerini, fırtınalar burnundaki o dev dalgayı ve São Rafael'in yanarken çıkardığı çıtırtıyı. İnsanlar bana şanslı diyorlar. Tarih yazdınız diyorlar. Doğru, tarih yazdık ama mürekkep olarak kanımızı kullandık. Ben Elias de Souza. Artık toprağa basıyorum ama ruhum hala o sallanan güvertede, sonsuz maviliğin ortasında ufuk çizgisini kovalıyor. Çünkü bir kez okyanusun zehirini içtiğinizde kara size hep mezar gibi gelir.